Otopazarında bir artış varmış. Artist mi? Artist de ararlar pazarda. Biz araba alıp satıyoruz. Böyle bize gelmez. Şengüller Otomotiv. Motorcu TV kanalından herkese merhabalar. Dünyanın uzak ucu Yeni Zelanda'dan sevgiler. Bugün Oğulcan'la beraberiz. Kardeşim merhaba. Teşekkür ederim. Bugün sizlere araba pazarına getirdik. Yani araba galerisine geldik. Sizlere araba fiyatlarını göstereceğim. İnternetten göstermek istemedim. Gelelim arabaları kendimiz görelim istedim. Şu anda Endes Cars Limited'ın önündeyiz. Ve bunun gibi yerler var. Ancak benim gözlemlediğim kadarıyla Oğulcan da bana katılıyordur herhalde. Burası en uygun yerlerden birisi. Yine Facebook ve Trading üzerinden de arabaları görebilirsiniz. Ancak burası böyle en bilindik, en güvenilir yerlerden birisi diyebiliriz. Nakit ve kredi desteği de sağlıyorlar. Yani nakit olarak da alabiliyorsunuz ya da kredi çekip de alabiliyorsunuz. Hadi arabaları inceleyelim. Böyle bir arabamız var. Dost'a giden Honda Fit, nasıl tercüme ettiğin sana bağlı. $5.000. Kilometresine bakalım hemen. Kilometresi de 115.000 kilometrede. 2007 model. Yıllık benzin tüketimi olarak da $1.150 demişler. Ancak tabii ki buna güvenemiyoruz. Mesela bu fena bir araba değil. $5.000. Güzel bir araba. Şehir içine uygun. Küçük bir araba. Şöyle bir Audi A4'ümüz var. 3000 motor. Ve $5.000. Bir önceki arabayla aynı. Ancak şöyle bir durum var. Burada Japon arabaları da daha sık alınıyor, kullanılıyor. Audi bir Avrupa markası olduğu için yani yedek parçası, yani bir arıza olduğunda bunun parçalarını getirmek çok maliyetli olabiliyor. Yine servisiniz olsa da, garantiniz olsa da yedek parçalarını Avrupa'dan getirmek çok pahalı olabiliyor. $5.000 dedik. 142.000 kilometrede. 2003 model. Evet, Mini Cooper'ımız var burada, $11.000. Tabii ki bu arabalarda pazarlık payı da var yani. Burada $11.000 yazdı diye şak diye verecek değiliz $11.000. Bakalım buna 1.6 motor, 2010 model, 93.000 kilometrede. Güzel bir araba. Yine dediğimiz şehir içine uygun bir araba. 2010 model, 11.000 Yeni Zelanda doları. Burada da BMW 525 var, Station. Kaç model? 2007 model, 137.000 kilometrede ve $10.000. 2007 model dedik. Hemen şu yan tarafa da geçelim. Orada da bir arabamız var. Burada da Volkswagen Golf. Bu da $5.000, 2005 model. 143.000 kilometrede. 2005 model, evet. Yine hemen yan tarafta da bir Golf var. Oraya da geçelim. Bu da 2009 model. Bunun için de $8.000 istiyorlar. Tabii bu araçları bu tür yerlerden aldığınız için genelde muayenesi ve kayıtları oluyor. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Zaten buradaki araçların çoğunda teknik arızalar yok. Ama bahsettiğimiz gibi Japon arabalarına burada büyük bir ilgi var. Neden? Çünkü yedek parçaları, servisleri daha kaliteli, daha etkili oluyor. Avrupa arabalarını pek tercih etmiyor buradaki Yeni Zelandalılar. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi bir kaza durumunda, bir hata durumunda bir yedek parçasıydı, servisiydi, çok pahalı. Ayrıca internetten sipariş ettiğiniz yedek parçanın buraya gelmesi de ayrı bir külfet size. Ayrıca da çok beklemeniz gerekiyor. Ben biraz daha tank gibi arabalara binmeyi seviyorum. Ben biraz daha pahalı arabalar seviyorum diyorsanız burada 2012 model bir Jeep var. Fiyatı da $30.000. 142.000 kilometrede. Yine dediğimiz gibi kaydı var, muayenesi var. Her şeyiyle düzgün, dört dörtlük bir araba. OG gerçekten de tank gibi. Şöyle ön tarafı da alışıyorsun. Güzel, temiz bir arabaya benziyor. Burada da bir BMW X1'imiz var. 96.000 kilometrede, 2000 motor ve 2011 model. Bunun da fiyatı $11.000 Yeni Zelanda doları. 2011 model. Yine bir önceki Jeep'le yine benziyor diyebiliriz. Fena değil. Bu da güzel arabaymış. Alsak mı bunu? Ne yapsak? Daha iyilerini buluruz ya. Ya bu deri kumaş karışık mı? Kumaşmış. Güzel. Hoş. Model 2003 model Honda Accord'umuz var burada. Fiyatı $8.000 Yeni Zelanda doları. 135.000 kilometreye gelmek üzere. Bu da fena bir araba değil. Hatırladığım kadarıyla Türkiye'de de zaten popüler bir arabaydı. Hemen şunu da gösterelim. Bu hibrit arabalar burada Uber için kullanılıyor. Yani genellikle bu arabalar tercih ediliyor sürücüler tarafından. Çok ekonomik, özellikle şehir içinde çok yakmıyor diyebiliriz. Uber yapmak isteyenlerin bir numaralı tercihi bu tür arabalar oluyor. Evet, buralarda hiç pahalı araba yok mu, hiç güzel araba yok mu dediğinizi duyar gibi. Dost'a giden arabalardan Porsche Cayenne var burada. Fiyatı $20.000'den $14.000'a düşmüş. 4500 motor ve 110.000 kilometrede. Gerçekten çok şık. Oji ne yapsak, alsak mı? Daha iyilerini buluruz. Alalım ya, gel. Alalım. Pazarlık yaparız. 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 Ama güzel araba. Fiyatı da fena değil bak, yani düşmüş 20.000'den 14.000'e düşmüş. Evet, gelelim enişte arabasına. OG eniştenin arabası. 15.000 Yeni Zelanda doları. 4x4 Dost'a gider. 3600 motor kapasitesiyle 2008 model Volkswagen, nasıl prononse ediyoruz? Volkswagen Touareg. Yanlış prononse etmeyelim. 15.000 Yeni Zelanda doları. Gerçekten de şık bir arabaymış. İçi de temiz gayet. Bak bu deri. Az öncekini bilemedim ama bu deri.
güzel. İçinde çekelim gel istiyorsan. İçi de gayet temiz, güzel, şık bir araç. Oo, içi güzelmiş ha. Evet, eğer derseniz ki ben böyle safari yapacağım, dağ tepeye çıkacağım. Burada çok güzel bir arabamız var. Hemen Mitsubishi Triton. Burada fiyatı 19.000 Yeni Zelanda doları, 2014 model. Bu bir dizel. Az önce bana Oğulcan bir bilgi verdi. Her 10.000 kilometrede dizel araç olduğu için ayrı bir vergi kesiliyor. Yani her 10.000 kilometrede ayrı bir vergi ödeyecek bu aracın sahibi. Yalnız bunun kilometresi bayağı bir var. Yani 300.000 kilometrede. Bayağı bir eskitmişler ama dediğimiz gibi hani fiyat performans bence alınabilir. Performans alınabilir bu araç. Gerçekten de çok da güzel. Oğulcan şöyle bir alırsan. Güzel yandan. Evet, şu anda başka bir araba galerisine geldik ancak burası lüks bir yer. Genelde arabaların kilometresi düşük ve modelleri yüksek. O yüzden fiyatlar da yüksek olacak. Tabii ki bir de komisyon var. Komisyonun yani olacak 15-20 civarında olduğunu düşünüyoruz. %20 civarında olduğunu düşünüyoruz. Evet, ilk arabamız burada Ford Ranger. 2018 model, 3.2 motor, 64.000 kilometrede ve 58.000 Yeni Zelanda doları. Dizel olduğunu da hatırlatalım. Gerçekten de şık, çok güzel. Mercedes-Benz A-Class A45 AMG var. Turbo bu araba, turbo. 72.000 Yeni Zelanda doları, 2017 model, 2000 motor, 57.000 kilometrede. Biraz da modifiye var değil mi? Hayır, bunlar İşte böyle mi? ilk satın aldığında Öyle mi yani? seçenek olarak seçebiliyorsun. Bayağı güzel. Bu yandan falan da çekelim olacak. Bu A serisinin en üst modeli. Bayağı da hızlılar. Evet, burada Ford Mustang var. Az önce bahsettiğimiz gibi bu galeride kilometreler düşük. Burada 25.000 kilometrede 2019 model ve 85.000 Yeni Zelanda doları. Şu şeyi de çekelim, motor kapasitesini. Aynen. 5000 Gerçekten çok şık, çok güzel bir araba, Amerikan araba. İçi de gayet güzel. Hemen şu yan tarafa geçelim. Bu da benim gelecekteki arabam. Tabii bu kadar şey alamayız ama BMW Z4. 120.000 Yeni Zelanda doları. Kilometresi çok düşük. 7.000 kilometre, adeta sıfır diyebiliriz. Bu da 2019 model. Güzel ama. Kabul et, çok güzel. Çok güzel. Ve bu BMW Z4'ün zaten en üst Gel modeli. gel açmayı deneyeyim. Belki açıma da gideriz. Arkadan da çekeyim. Her yerden çek. İnanılmaz. Gördüğünüz gibi M40i Z4'ün en üst modeli. Yanında da BMW 340 2021 model X-Drive. Fiyatını söyleyeyim mi sana? 100.000. 100.000 dolar. Kilometresi de 7.000. İnsan hangisini alacağını şaşırıyor yani. Hangisini elimizi sallasak yok çıktı böyle. Evet, burada da Range Rover serimiz var. 85.000 dolardan başlıyor 2015 modeller. Şöyle devam ediyor. Artarak modeller gidiyor. Bu 2016 model 95.000'de. Şurada 100.000'de olması lazım. Teknik bir arızadan ötürü bir kez daha çekiyoruz. Oğuzcan, eklemek istediklerim varsa onları alalım. Evet, eklemek istediklerim, bu araçların fiyatları tabii ki galeriden baktığımız için biraz daha yüksek. Onların kendi artılarını ekliyorlar bu komisyonlarını ekledikleri için. Bunları direkt satıcılarından alabilirseniz daha ucuza, daha uyguna bir sürü araç bulma şansınız var. Burada genelde Japon arabaları tercih ediliyor. Parçaları daha ucuz, servisi daha ucuz, üzerinde çalışmaları daha kolay. Alman arabalarının Gökhan'ın da bahsettiği gibi önceden parçaları yurt dışından gelmesi uzun sürebiliyor, pahalı oluyor. Bunun üzerinde çalışması daha yüksek fiyatlı oluyor ne yazık ki. Ama tercihinize bağlı. Böyle bir para harcamayı planlıyorsanız bu servis üzerine Alman arabaları gayet iyi. Eklemek istediğim Kayıttan bahsedelim, evet, muayeneden bahsedelim. vergileri ve muayeneleri. Muayenesine Warrant of Fitness deniyor. Evet. Kısacası WOF. Bunu 2000 yılından önceki arabalar için her 6 ayda bir, 2000 yılından sonraki arabalar için her yılda. Sıfır aralarda 3 yıl. 3 yıl boyunca almanıza gerek kalmıyor. Bu fiyatları genelde 50 dolarla 70 dolar arasında değişiyor. Tabii bunda frenlerinizi kontrol ediyorlar, emniyet kemerinizi kontrol ediyorlar. Bu yani güvenlik amaçlı. Bunun üzerine vergileri 1 aydan 12 aya kadar alabiliyorsunuz. 6 ay değil mi dediniz? Bir ayda var mı? 1 aydan 12 aya kadar alabiliyorsun. Tabii ne kadar uzun sürede alırsan o kadar çok indirim alabiliyorsun. Evet. Genelde insanlar eğer arabalarını Warrant of Fitness aldıkları zaman alıyorlar bunları. Evet, beraber yapıyorlar. Evet, beraber. Hepsini aynı günde beraber bir şekilde. Tabii ki bunu yapınca 1 yıl olsun, 6 ay olsun hiç umursamanıza gerek kalmıyor. Dizel arabaların artı her 10.000 kilometrede bir vergisi var. Bu da doğaya
yaptıkları zarar yüzünden Evet. koyulan bir Onlara ayrı vergi. bir vergi. Evet, sistemi var. evet. Hani dizel tabii ki daha ucuz, burada da daha ucuz ama hani o vergiyi ödeyince hemen hemen aynı fiyata denk geliyor diyebilirim. Klasik arabalarda da böyle bir vergi vardı galiba değil mi? Klasik araba vergisi daha ucuz. 30 yıldan yaşlı olan arabalara klasik araba vergisi alabiliyorsunuz. Tabii bu $30 ya da $60 civarında bir Çok şey. pahalı Yani değilmiş. yani gayet ucuz. Bunun tabii belirli şartları var. Arabayı sadece belirli saatlerde kullanabiliyorsunuz ve belirli sayıda kilometre yapabiliyorsunuz. Evet, eğer fazlasını yaparsanız artı bir ceza ödemek gerekiyor. Tabii bunlar daha sonra düşünecek şeyler. Araba aldıktan sonra Ama denenebilir. burada trafikte araba sürmek keyifli yani. Çok fazla Evet. aksiyon olmuyor. Çok fazla trafik ihlali olmuyor. Olmuyor. Türkiye gibi Olmuyor değil. diyelim yani. Türkiye gibi değil diyelim. Olmuyor diyelim. Evet, evet. Onun dışında eğer arabalarınızı kendiniz tamir etmeyi biliyorsanız, mesela ben kendi arabalarımı kendim tamir ediyorum. Bunun için bir sürü seçeneğiniz var. Yedek parçacılar olsun, Evet. sıfır parçalar olsun. Farklı parça bulma şansınız gayet kolay. Yine Alman arabalar için biraz daha pahalı, Japon arabaları için daha ucuz. Evet, bunun dışında ekleyebileceğim bir şey sanıyorum. Yok. Sanırım bu. Tamam, bitti. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.